Şimdi de Göreme Açık Hava Müzesi'ne gelmiş bulunmaktayız. Bakalım saat 4 diyordu. Kış saati, kapanış saati. Şimdi yaz saati 7 olarak sitede yazıyor ama bakalım kurallar uygulanıyor mu? Evet, yanlış yollara girip buradayım. Şimdi de Göreme Açık Hava Müzesi'ne geldik. İlk gelişimizde bir tek buraya gelmiştik. Soğuk olduğu için diğerlere zor gelmişti, diğer yerlere gitmek. Yiyorlarmış, içiyorlarmış, ibadet ediyorlarmış yani. Ya kilise ya yemekhane, ya kilise ya. Yemekhaneyi nerede gördün? Öyleymiş ya. Yani illa vardı tabii de. Güvercinlik var, güvercinlik her yer. Göreme Vadisi'nde 4. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar manastır hayatı yaşanmıştır ve burası manastır eğitiminin başladığı yer olarak kabul edilmektedir. Göreme Açık Hava çok büyük ve çok fazla kilise var. Karanlık kiliseye girebilmek için ayrı bir bilet almanız gerekiyor ve müze kart geçmiyor. Kiliselerin içerisinde çekim yapmak yasak. Muhtemelen en az güneş ışığı alan kilisedeki resimlerin en az hasar görmesinden kaynaklı bu durum. O yüzden dışarıdan çekim yapmaya çalıştık mümkün mertebe. Zaten girişte kiliselerdeki bütün resimler bir tablo halinde vardı. Onu ekranlara koymayı planlıyoruz. Dikkatimizi çeken yabancı turistlerin çok fazla olması, haliyle Hristiyanlık tarihiyle alakalı yerler olduğu için. İspanyollar genelde çoğunlukta. Göreme Açık Hava Müzesi 1985'ten beri UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer almakta. Böyle bir gününüzü yeraltı şehirleri ve sonrasında Ihlara Vadisi'nde geçirmek üzere ayırabilirsiniz. Yani çünkü yorucu ve birazcık da bir Nevşehir, Kapadokya'dan uzakta. O yüzden de hani dönüş yoluna almak yorucu olacaktır. Biz ilk geldiğimizde dönüşte uğramıştık Ihlara'ya. Bayağı bir merdiven çıkılıyor. Yeraltı şehirleri de yine öyle. Bayağı bir 8 kat aşağı iniyorsunuz. Biz şimdi Ihlara Vadisi'ne giderken bir de Narlıgöl, yine bu yanardağların etkisiyle oluşmuş kraterde suyun dolmasıyla yağmur sularının oluşmuş bir göl. Ne gölü denir ona? Bilmiyorum. Yani yeraltı şehirleri ilginç. İnsanlar kaç kat altta ama kışında yazında 11-13 derece arasında oluyormuş içerinin sıcaklığı. Hani Bu da toprağın özelliği. aynen öyle, hani yiyecekleri içecekleri çok kolay bir şekilde zapt edebiliyorlarmış. Hatta günümüzde de hala bu bölgede bu şekilde yer altında bulunan soğuk hava depoları mevcutmuş. Evet. Aynı zamanda tabii yer üstünde yaşam devam ediyor. Burada yaşayan bölge halkı da evlerin altında böyle yeraltı şehirlerinin bir bölümünü buluyorlar. Ve kiler olarak kullanıyorlarmış. Çünkü burada da yerin üstünde de altında da yaşam varmış. Yeraltı şehirlerinde de müze kart geçiyor. Kızılar gidiş yolu, maviler dönüş. Bu
Bu bölgede yaklaşık 150-200 tane yeraltı şehri olduğu düşünülmektedir. Önceki gelişimizde dünyanın en büyük yeraltı şehri olan Derinkuyu yeraltı şehrini ziyaret ettiğimiz için bu sefer Kaymaklı yeraltı şehrine geldik. Buranın 8 kat olduğu bilinmekte ve 4 katı ziyarete açık. Derinkuyu'nun ise 12 kat yaklaşık 85 metre olduğu düşünülmekte ve 8 katı ziyarete açık. Derinkuyu'da tüneller Kaymaklı'ya göre daha dardı, hatta tamamını gezemeden çıkmak zorunda kalmıştım. Burası daralıyormuş. Çok dar. Bak bak bak, sürgü burada. Düşmanlardan korunmak için bu kapıları itiyorlarmış. Şöyle kapatıyorlar. Yeraltı şehirlerinin tarihi 6000 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Asurlar, Frigler, Hititler gibi birçok medeniyetlerin kalıntıları bulunmuştur. Özellikle Roma zulmünden kaçan Hristiyanların sığınma yerleri olmuştur. Aynı anda yaklaşık 5000 kişinin yaşayabildiği düşünülmektedir. Savaş boyunca yer üstüne çıkamadıkları için yer altında her şey düşünülmüş. Erzak depoları, şaraphaneler, kiliseler, mezarlıklar ve havalandırma bacaları. Boyunuz çok uzunsa bayağı zor olacaktır. Ve bu toprak, yani o yanardağlar sonucunda oluşmuş bu toprak bakteri üremesine engel bir toprakmış. Bakteri üremiyor ve sürekli böyle 10 derecelerdeymiş. Şu an zaten girdiğimizde bir serinlik hissettik. Dışarısı daha sıcak. En dip değil miyiz? Olabilir. Yanında bir ya yemek yapmışlar. Var ya da şarap. Bakın. Bu da daha inilmeyen kısmı. Yani bu yeraltı şehirlerin devamları var. Bu sadece ziyarete açılmış kısımları. Dönüşe geçtik. Dönüşte merdivenlerimiz var. Gidiş ve dönüş yolu farklı tabii ki. Yani o kadar dar alanda çarpışmamak için kesinlikle bu bölgeye gelince bir tane dahi olsa yeraltı şehrini görün. Bunu deneyimlemeden gitmeyin. Her şey düşünülmüş tabii ki de. Buradan dışarıya çıkış yok yani. Burada yaşam var. Sürekli dışarıya çıkmıyorlar. Havalandırmaları var. Hava boşlukları. Mezarları dahi içeride. Şaraphane, yemek deposu, düşmanlar kaçmak için, yolu kapatmak için sürgüleri. Böyle alt kat görünüyor. Ah, yavaş. Tabii ki savaş tehditleri ortadan kalktığı dönemde artık yeryüzüne çıkıyorlar. Çıkış. Erdem Bey. Evet. Bir serinledik. Serinleme geldi. Hadi bay. Ihlara Vadisi'ne giderken uğradığımız Niğde'deki Narlı Göl, bu bölgenin yanardağlar etkisiyle oluşmuş tek krater gölü. Ihlara Vadisi'ne geldik. Aksaray'dayız. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde. Otopark burada 15 TL. Diğer yerlerde hep 5'ti. Burada 15. Müze kart geçiyor tabii ki. Zaten bu bölgeye tatile geldiyseniz kesinlikle müze kart. 60 liraya aldık. Burası çok güzel bir yer.
İkinci gelişimiz. İçerisinde insan yaşamının olduğu en büyük kanyon. Milyonlarca yıl önce Hasan Dağı patlıyor. Lavlar buradan geçiyor. Daha sonrasında Melendez Çayı oluşuyor ve yıllar boyunca aka aka bu vadiyi oluşturuyor ve insanlar bu vadide yaşıyorlar. Bayağı dik merdivenler var. Aşağı ineceğiz. İnmesi kolay ama çıkması bayağı zor oluyor. Böyle güzel bir köşede, güzel bir köşe bulup fotoğraf çekilebilirsiniz. Kiliseler var. Bunlardan biri Ağaçaltı. Burada çekim yasak değilmiş. Flash kullanmayın diyor sadece. Çok sıcak ama kar var. Merdivenler çok yorucu. Her noktada dinlenme alanı var. Gerçekten çok fazla kilise var. Ihlara Vadisi'nin uzunluğu 14 kilometreymiş ve yaklaşık 110 metre derinlikteymiş. Gerçekten çok büyük bir vadi. Şöyle fotoğraf çekim alanları da oluşturulmuş. Aha, görevli alanı. Buraya değişik figürler yapılmış. Şöyle yerleşim gösteren bir tablo. Biz şu an neredeyiz? Buradaymışız. Bayağı ortasındayız. Zaten yoldan gelirken gördük. Vadinin kenarlarında böyle tepelerde evler var. Yani vadiye bakan evler var. Buranın yerli halkı. Buradan 10 kilometre ileride de sonu Selime beldesi. Orada da bir kilise varmış. Evet, karşıya geçelim bakalım. Melendez hala akmaya devam ediyor. Şöyle bir ıhlar ayısı önünde fotoğraf çekilmek isterseniz. Burası aynı zamanda bayağı uzun bir yürüyüş parkuru. Nereden yürüyoruz? O taraf kapalı gibi. Yok, o tarafı gösteriyordu bakın şimdi. O tarafa da gidiş var, bu tarafa da gidiş var. Şu an ortada bir yerdeyiz. Evet, ortadayız. Yol üstünde yine köprüler var. Şu sol tarafta Roma Köprüsü varmış. Diğer tarafta yine kaplıcalar falan var. Yürümek Kaplıca mı? isterseniz evet. Sağ solu kaplıcalar falan varmış. Bu tarafta Vay da be. var, bu tarafta da. Yani bayağı uzun bir vadi aslında bu. Burası sadece 14 giriş kilometre. noktası. Evet. Yürümek isterseniz yürüyebilirsiniz. Ne kadar derinde olduğumuzu şöyle göstereyim. Merdivenler bayağı zorlayacak dönüşte. Bir tane kaleye gelelim dedik. Uçhisar'a gelmiştik. Uçhisar Kalesi'ni görmüştük. Şimdi de bu sefer de Ortahisar Kalesi'ni görmeye geldik. Kale giriş ücreti 10 lira. Müze kart geçmiyor burada. Uçhisar Kalesi'ne de geçmiyordu.
Ortahisar manzarası. Burada da kafeler var. Manzaraya karşı kahve içebilirsiniz. Güvercinlik Vadisi'ne giderken yol üstünde Zemi Vadisi'ni gördük. Buralar her yer vadi böyle. Ama bazen yanından geçerken neresi olduğunu anlayamıyorsunuz. Peri balıcısı oluşumu tam olarak bu vadide görülebiliyormuş aşama aşama. Her aşamada olan varmış ya. Zemi Vadisi'ni gördük demiştik yol üstünde. Onun zaten devamında Güvercinlik Vadisi var. Güvercinlik Vadisi buranın yine en meşhur, en bilindik vadilerinden. Bu tarafa geçtiğinizde Uçhisar Kalesi'ne de gidebilirsiniz zaten. Şöyle karşıdan görünüyor. Ortahisar Kalesi'ne çok benziyor. Bu kaleler büyük peri bacaları. Geçen sefer Uçhisar'a çıkmıştık. Bu sefer Ortahisar'a gidelim dedik ama o kadar merdiveni çıkmayı gözümüz yemedi. Erdem ne güzel durdun orada. Manzara çok iyi. Güvercinlik Vadisi'nde güvercinler. Her vadide görebileceğiniz güvercinlikler 18. yüzyıldan itibaren güvercin gübresi elde etmek için yapılmıştır. Fotoğraf çekilmek için nazar boncuklu ağaç burada. Burada yürüyüş yapılabiliyor. Yürüyüş turları. Yani vaktiniz varsa 3 günden fazla gelmişseniz böyle bir gününüzü yürüyüşe, vadi yürüyüşüne ayırabilirsiniz. Kapadokya gezimizin ikinci videosunu da umarım beğenirsiniz. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki kısa bir molada görüşmek üzere.